Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir tarif hazırladım yine. Tam mevsimine göre kabağın şimdi bol olduğu, sakız kabaklarının taze taze mis gibi kabakların çıktığı dönemde, taze soğanların da bol olduğu ve yeni çıktığı dönemde taze soğanlı kabak kalya yapacağım. Ama biraz farklı yapacağım. Çok lezzetli, çok sağlıklı ve güzel bir yemek olacak. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Beğenmenizi umarak paylaşıyorum. Ama videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini lütfen açmayı unutmayın. Bu dönem videomu beğenmeleri ve izlenmeleri biraz düştü. Gerçekten üzülüyorum arkadaşlar. Sizlere faydalı olmak için çekiyorum çünkü bu videoları. Hadi lafı fazla uzatmayalım, tarife geçelim. Şimdi kabağımı ortadan ikiye bölüyorum ve salatalık keser gibi kabaklarımı doğruyorum. Çok ufaltmadan. Bütün kabaklarımı bu şekilde doğrayacağım. Ben 2 kişilik yapacağım. Dolayısıyla 2 orta boy kabak kullanıyorum. Siz kişi sayınıza göre lütfen ayarlayın. Kabaklarımdan sonra sıra geldi yeşil soğanlarıma. Yeşil soğan bu yemeğin aslında başrol oyuncusu arkadaşlar. Kabaktan daha da önemli. O yüzden en az bir 8-9 ya da 10 sap yeşil soğan kullanalım. Bunları da iri bir şekilde doğruyoruz. Çok fazla ufaltmadan. Bir adet orta boy domatesim var. Bunları da iri bir şekilde dilimliyorum. Kabuklarını soydum. Son olarak da bir avuç kadar yıkadığım, ayıkladığım dereotum var. Dereotlarımı dilimliyorum. Dereotsuz kabak düşünemiyorum. Çok lezzet veriyor. Çok da yakışıyor. Sevmeyenler gerçekten bir daha düşünsünler. Aynı zamanda kalsiyum, magnezyum, çinko yüklü ve tiroid hormonlarına çok çok iyi geliyor arkadaşlar. Şimdi tenceremin içerisine 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. Kabaklarımı tencereme yayıyorum. Gelişigüzel yayıyoruz arkadaşlar. Kavurma işlemi yapmıyoruz şu an. Kabaklarımızın üzerine de yeşil soğanlarımızı döküyoruz kat kat. Sıralaması bu. Yeşil soğanlarımızın üzerine de doğradığımız domatesleri suyuyla beraber döküyoruz. Çiğden yapılan bir yemek çok lezzetli oluyor. Çiğden yapıldığı için çok çok daha sağlıklı oluyor. 2 yemek kaşığı kadar da pirincimiz var. Pirincimizi ilave ediyoruz. Aman Allah'ım nasıl lezzetli bal gibi bir yemek oluyor ve sağlıklı görmelisiniz. Ben sadece bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Tuz sizin zevkinize bağlı, spesifik bir şey. Arzu ettiğiniz kadar koyun lütfen. Bir çay kaşığı kadar da şeker ilavesi yapıyorum. Bir kesme şeker gibi oluyor. Şimdi bir su bardağı da su koyacağım. Bu aşamada artık ocağımın altını yaktım. Bir su bardağı dedim ama bir su bardağından 2 parmak eksik kadar koyacağım. Çünkü hem soğanın hem de kabağın çok suyu var. Domatesin de suyu olacak. Ama pirinç koyduğumuzdan dolayı bir su bardağından 2 parmak eksik su koymamızda fayda var. Önce fokur fokur kaynayacak. Ateşim yüksek ateşte. Kaynadıktan sonra altını kısıyorum ve bir 15 dakika, 10-15 dakika kabakların yumuşayana kadar kontrollü olarak pişireceğim. Bir kaynasın görüşelim. Evet arkadaşlar bakın yemeğim şu an fokur fokur kaynadı. Kaynayana kadar hiç ellemedim. Şimdi bu aşamada çok hafif bütün malzemeleri şöyle güzelce, gelişigüzel karıştırıyorum ve yayıyorum. Dediğim gibi kabak ve soğan hatta domates su bırakıyor. O yüzden su çok koymamanız gerekiyor. Bakın gayet güzel sulandı. Çok hafif karıştırdıktan sonra kapağımı kapatıyorum. Altını kısıyorum. Kabağım yumuşayana kadar kontrollü 10-15 dakika pişireceğim.
Evet, gördüğünüz gibi hemen 20 dakikada şıpşak, nefis, taze soğanlı kabak kalemimiz hazır oldu. Mis gibi anne yemeği arkadaşlar. Annelerimiz eskiden bu tarz pişiriyorlardı. Kavurmadan, çiğden, taze soğanlı, özellikle Egeliler nefis bir şekilde pişirip hepimize yediriyorlardı. Umarım siz de tarifimi beğenmişsinizdir ve evinizde denersiniz. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum ama yorumlarda deneyip denemediklerini ve beğenip beğenmediklerini yazmalarını rica ediyorum. Gerçekten bu beni motive ediyor. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalıma abone olduğunuz zaman abone ol butonunun yanındaki o bildirim zili her tarifimizi paylaşır paylaşmaz önce size bildirilmesine sebep olur. Böylelikle günde milyonlarca paylaşım yapılan YouTube'da hiçbir tarifimizi kaçırmamış olursunuz. Ama bu şekilde biz içerik üreticileri de desteklemiş olursunuz ve videolarımız daha çok kişiye ulaşır. İşin gerçeği üzülüyorum. Bu aralar izlenmelerim ve beğenilerim azaldı. Bu beni biraz üzüyor. Ciddi olarak düşünüyorum. Acaba tariflerim beğenilmiyor mu, bıraksam mı diye. O yüzden hadi parmaklar beğen butonuna gitsin. Sizden de yorumları bekliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki güzel tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, kendinize çok iyi bakın.